Merhaba arkadaşlar. Bugün deniz akvaryumlarında hangi tip su kullanılması gerektiği ile ilgili videoyu paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi deniz akvaryumlarında çeşme suyu da kullanabilirsiniz, arıtma su da kullanabilirsiniz. Ama çeşme suyunun belirli bir dezavantajı mevcut. Şimdi deniz akvaryumlarında çeşme suyu kullanılmamasının temel sebebi çeşme suyunun deniz canlıları için zararlı maddeler içermesi ve deniz suyunun doğal yapısından çok farklı olmasından dolayı. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki suların içerisinde klor, kloramin, ağır metaller, fosfat, silikat, kontrollü olmayan mineraller, bakteriler, patojenler gibi çeşitli maddeler mevcut. Bunlardan kaynaklı da eğer bu maddeleri herhangi bir şekilde arıtmadan, dinlenmeden akvaryumun içine koymamız gerçekten akvaryumun dengesi, balıkların dengesi, mercanların dengesi için çok olumsuz sonuçlara sebebiyet verecek. Bunlardan en önemlileri klor, kloramin. Mesela şehir şebek suları dezenfeksiyon amacıyla bildiğiniz gibi klor ve kloramin içeriyor. Bu kimyasallar balıklar ve omurgasızlara çok büyük bir negatif etki yaratıyor. Yani kısacası zehirli diyebiliriz. Ağır metaller bu çeşme sularından gelen tesisat borularından doğal kaynaklardan gelen kurşun, bakır, çinko gibi ağır metaller de suyun içerisine karıştığı zaman bu da balıklar için istenilmeyen bir ortamın oluşmasına sebep veriliyor. Ne tür su kullanılmalı? Deniz akvaryumlarında çeşme suyundan ziyade arıtılmış su kullanılması gerekiyor. Evet, dediğim gibi çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Bu suyu dinlendirerek de kullanabilirsiniz. Çeşitli katkı maddelerini bu suya koyup arıtmaya çalışıp da kullanabilirsiniz. Ama uzun vadede emin olun ki o suyun içerisindeki arıtmadığınız bakteriler, metaller, klor vesaire gibi maddeler akvaryumunuzun dengesini kesinlikle bozacaktır. Algler oluşacaktır, yosunlar oluşacaktır. Yani tahmin edemeyeceğiniz şekilde size bunun geri dönüşü olacaktır. Evet, bunu başarabilirsiniz ama çok zorlu bir süreç olur. Ne tür su kullanılmalı? Çeşme suyu yerine genellikle arıtma su kullanılması gerekiyor. Yani ters ozmoz suyu en yaygın ve güvenilir yöntem. Bu ters ozmoz sistemleri bildiğiniz gibi normal bizim internetten ya da arıtma şirketlerinden aldığımız filtrelerle suyu arıtan sistemler. Sudaki klorları, ağır metalleri, fosfatları, silikatleri, diğer zararlı metallerin hepsini arıtıyor. Arıttıktan sonra da zaten bu suyu biz damacana yerine içim olarak da kullanabiliyoruz. Damıtılmış su da kullanılabilir. Saflaştırılmış bir seçenek olarak damıtılmış suyu da kullanabilirsiniz. Ağır metallerin ama tercih edilen yöntem ağır metallerin tamamen sıfıra indirildiği tuz karışımlı suların kullanılmasıdır. Özel deniz tuzu karışımlarıyla yapılmış saf sular kullanılabilir. Burada ben kendi kullandığım yöntemi söylemek gerekirse ben uygun yollu internetten normalde de e, evimizde kullanabileceğimiz bir arıtma filtreleri aldım. Herhangi bir şekilde motoru ya da bir depo haznesi mevcut değil. Direkt şebekeden gelen suyu bildiğiniz 4-5 filtreleme yöntemiyle ayırıp bunu içme suyu sağlayan filtreler. Hem evimizde onu içme suyu olarak kullanıyoruz hem de en sonunda bir tane ayrıca reçine filtresiyle direkt sıfır, yani saflılık olanı, iletkenlik olanı sıfır olan suyu da kullanmak için bir seçeneğimiz mevcut. Ben bunu tercih ettim. Mevcutta sistemi şöyle göstereyim. Çok basit bir sistem zaten gördüğünüz gibi. Direkt internetten de bulabileceğiniz, direkt burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane filtremiz mevcut. Bu sizin gidip dışarıdan ya da internetten aldığınız markalı arıtmalardan da çıkacak filtreler arkadaşlar. Yani en uygunlarını da seçebilirsiniz. Herhangi bir engel yok. Normal prosedüre göre sıralamaları mevcut. Bütün filtreler birbiriyle bağlantılı. Burada sadece tek olarak burada gördüğünüz gibi ben renklerle belirttim. Eğer ben filtreden şuradaki gri olanları açarsam içme suyunu alıyorum. Grileri kapatıp kırmızıları açarsam da
şu tatlandırıcı filtre iptal oluyor. Onun yerine şu alttaki reçine filtresi aktif oluyor ve buradan da direkt TDS 0 suyu alıyorum. Dediğim gibi ben TDS 0 su kullanıyorum. Ya burada TDS'nin açılımı şu oluyor arkadaşlar. TDS suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan tüm inorganik ve bazı organik maddelerin toplam miktarını belirtiyor. Yani TDS oranı ne kadar yüksek çıkarsa suyun içerisinde karışmış olan mineraller bu kadar fazladır. TDS oranı ne kadar düşükse bu minerallerde o kadar düşüktür. Yani TDS 0 suyun saflılığını belirtir. Eğer TDS 0 yazıyorsa suyunuz tamamen saf sudur. Her şeyden arıtılmış tertemiz bir sudur. Bu yüzden ben bu şekilde ilerliyorum. Maliyet açısından da gerçekten bana uygun geldi. Şu an bu gördüğünüz filtre ile ben 15 litrelik bir suyu 1 saatte alabiliyorum. Zaten bu akvaryum içinde de ileride planlanan su değişimi aralığı haftada yaklaşık bir 15-20 litre olacak. O yüzden de haftada 1-2 saatlik su doldurumuyla bu işlemi gayet sorunsuz, en azından herhangi bir katkılardan arınmış su ile devam etmenin daha sağlıklı olacağını düşündüm. Direkt dediğim gibi şuradaki TDS 0 suyu elde etmek için şu filtrenin içerisinde dediğim bir tane reçine mevcut. Bu reçine de şurada ben hazırladım, görebilirsiniz. Şu şekilde bir reçine arkadaşlar. Filtrenin içi tamamen bununla kaplı. Yaklaşık bir 400 gram filan alıyor bu filtre ve 500 litre 600 litreye kadar size TDS 0 yani 0 saflığında su verebiliyor. Fiyatı da gayet uygun. Şu şekilde hatta ben bayağı bir aldım stoklu gidebilmek için. Şimdi bu TDS 0 suyu direkt aktif ettiğimde filtreden çıkan suyun derecesini şurada hızlıca ben bir TDS metre var. Direkt açarak göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an açıldı. İçerisine koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın 0 yazıyor. Herhangi bir şekilde içerisinde herhangi bir mineral, bakteri vesaire karışmamış. Tamamen arındırılmış bir su. Direkt akvaryumda kullanmak için sağlıklı. Şurada da çeşme suyu var. Çeşme suyuna batırıyorum. Gördüğünüz gibi 228-229 seviyelerinde bir çıktı. Yani suyun içerisindeki bileşenlerin toplam miktarı yaklaşık olarak bu kadarmış. Yani biz bu suyu akvaryumda kullansaydık emin olun istenmeyen yosunlaşmalar vesaireler kaçınılmaz olacaktı. Direkt ama ben kullanmak istediğim tercih her zaman bu. Şu an çeşme suyundan çıkardığım için değer birazcık değişti. Ama bu su ile ilerlediğim süre boyunca hiçbir problem olacağını ben düşünmüyorum. Gayet sağlıklı bir akvaryum için bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta direkt ara sıra normalde benim kendi tatlı su akvaryumlarım içerisinde de bu sefer normal içme suyu kısmını aktif hale getiriyorum. Haftada 10 litre, 15 litre, 20 litre direkt normal benim orandalarım içinde bu sudan kullanıyorum. Avantajı da camlarımda herhangi bir kireçlenme vesaire olmasını benim engelliyor. Balıklar da mutlu. Benim içerisinde de bir problem olmuyor. Gayet sağlıklı olmuş oluyor arkadaşlar. Kısaca bahsetmek istemiştim hangi suyun kullanılması gerektiği ile ilgili. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.